tenekeyi deliyor. Yaklaşık 3'ü. S çizmedi. Yaklaşık 30 derece açıyla ileriye doğru atıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi sürekli videoların altına gelen yorumlardan dolayı size bir şey yapmak istiyorum. Anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar askıdan yaptıkları plastik plastikten yaptıkları oklarla bunu karşılaştırıyorlar. Askı telinden, mandalla yaptıklarında. Bu ciddi anlamda çok sert ve av yapılabilecek bir ok. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Tenekeyi delebiliyor. Aynı zamanda bundan sonra tenekeyi delebiliyor. Mesafe olarak 50-60 metre gidiyor. Düz atışlarda, direkt hedef olmayan atışlarda. 25-30 metrede de etkili atış mevzili var. O yüzden hani çoğu yorumda işte ben mandaldan yaptım, yok ben plastikten yaptım, ben şöyle yaptım diyor. Onları karşılaştırılması istemiyorum açıkçası. Ben o yüzden bugün özellikle atış videosu çekmek için geldim buraya. Hedef koydum karşıya. Şöyle karşıya hedef koydum. Yaklaşık 10 metre civarında, 10-15 metre civarında. Sonra tenekeyi deleceğim. Bir su şişesini atacağım, ikili. Tabii su şişesi yuvarlak olduğu için belki delmeme ihtimali var. Onu da anlatayım. Şimdi bir de şöyle birkaç özelliğini anlatayım ben de. Bunu söylemediğim bir özellik. Şunlar direkt olarak av yapılabilecek şey. Bu direkt teneke, çam ağaca bu kadar saplanıyor bu her atışta. Yani şöyle göstereyim. Şu kadar ağaca saplanabiliyor. Tenekeyi delebiliyor. Güzel uçuyor bununla. O yüzden bu hani diğer şeylerle karşılaştıracak bir şey değil. Aynı zamanda şöyle bir şey var. Şu aparatı, olta makarası bu. Onun da altına monte edilebiliyor. Monte ettiğin zaman direkt balık kavlı yapıyorsun bundan. Balık avlayabilirsin. Hani onun için tasarladım ilk olarak zaten ben. Balık avlayabilirsin. Ondan sonra bir de şöyle bir şeyimiz var. Şunlar da tek atışlık ok yaptım ben. Bunların hafif ve ince olduğuna bakmayın. Çok hafif olduğu için çok muazzam bir gidişi var. Bundan da birkaç atış yapacağım ama attığı zaman çok uzağa gittiği için bulunmuyor. Bulabilirsem bir mesafe tahmini olarak söyleyeceğim. Şimdi biz yavaş yavaş başlayalım. Fazla uzatmadan. Önce bir ok atışımızı yapalım hedefe. Siz de en azından görün etkisini, Hedefe bir gidelim gelelim. Görün hedefin ne olduğunu. Şöyle. Okumuzun kurulması zaten böyle. Standart. Gördüğünüz gibi. Şu anda okumuz hazır. Bu açık alana geldim ben özellikle. Buradan hedef atmak için. Şimdi buradan yapıyorum. Tabi bu da bir atış sanatı. Sanat attığını vurmak. Biz tabi o konuda çok iddialı değilim ama tekrardan deniyorum. Bakalım. Evet, gidelim beraber bakalım. Tabi atışımdan kaynaklı çok böyle müthiş bir atış olmadı ama en azından ne kadar etkili olduğunu görebilirsiniz. Buyurun, buradan vurdum ve benim okum burayı deldi. Geçti, hatta ucunu Japon yapıştırmıştım. O da fırlamış gitmiş hızından. Bu kadar etkili ve çarpıyor yani, düşünün. Ondan dolayı hani şeyle karşılaştırılmaz. Diğer şeylerle ben karşılaştırılacağına inanmıyorum. Okum ucunu da bulabilirsem onu tekrar takacağım. Evet arkadaşlar, biraz önce gördüğünüz gibi bir şey oldu. Ok ucu tekrar yedek yaptığım ucu, 3 tane atlı ucu attığım. Biraz daha hedefi hani ortadan vurmak için yapıyorum. Mesafeyi biraz düşürdüm. Tekrardan gidelim abi. Bakın. Hani mandalla yapılan oklarla karşılaştırıyorlar. Gördüğünüz gibi bu sunta 8-10 milim, gördüğünüz gibi nasıl bir deliş yaptı. Eğer kuyruğu olmasaydı bir taraftan bir tarafa geçecekti zaten. Şuradan görebilirsiniz.
şey atalım, suya atalım. Bir deneyeceğiz en azından bunda. Öncelikle tenekeye atacağım ki vuruş şeyini şiddetini görün. Şu çelik ucu tekrardan takıyorum. Şimdi tekrardan atıyorum. Görün. Ha, mesafe şey değil. Ben hani daha rahat görmeniz için yakın mesafede olsun. Uzak mesafede daha çok artıyor. Evet. Bakalım. Buyurun. Giderdi ama girmedi. Tiner tenekesi. Şu deliği görebiliyorsunuz. Bunu kurşunla deliyorlar bu şekilde. Attığımız şey de uçta bu. Kurşunla deliyorlar. Bunu deneyeceğim. Şöyle yakından çekişini bakalım. Şiddetini görebilirsiniz birazdan. Daha bir tane daha olsaydı büyük ihtimal onu da delecekti. Şimdi bunu çıkartmam gerekiyor. Bunları alacağım tabii ki şimdi. Şöyle. Tenekeye bir atış daha yapmak istiyorum. Orada hani benim düşüncem bu tamamen gelip girebileceğini karton şişede olduğu gibi. Gereksiz olan bir kısmını aldım. Tekrardan deniyorum atışımı. Evet. Buyurun gördüğünüz gibi tenekeyi deliyor. Yaklaşık 0.75 bir teneke kalınlığı var bunun. Bu işte esas dediğim şey bu. Bu insanı da öldürür. Açıkçası av yapsan domuzu da öldürür. Denk geldiği yere göre tabii ki. Böyle öldürücü bir noktasına denk gelirse avı da öldürür. Sökemiyorum işte gördüğünüz gibi çakıldı. Evet. Bu gibi. Tamam abi. Ne kadar mevzili ne kadar. Ben mevzilini göstermek için buradan bir atış yapayım. Hem de okun gidişini ne kadar doğru gidip gittiğini, S çizmeden gittiğini görmenizi istiyorum. Açıkçası benim bir amacım da o. Şimdi bakalım şöyle yaklaşık 30 derece bir açıyla ileriye doğru atıyorum. Zaten büyük ihtimal okun gidişinde göreceksiniz. Çok dengeli bir şekilde gittiğini de. Şimdi ben önce gideyim. Siz de benim şey yaptığımı gittiğim yere kadar görün. Ondan sonra